Ramazan'ın en büyük fazileti paylaşmak. Bilinmiyor ki Ramazan'da tutulan oruç, o sıcacık pideler, ah o pideler. Namazını kılıyorsan orucu, bak ben hekim olarak sana diyorum ki tutamazsın. Anne yaktın bizi, yedirdin bize o bir şeyleri, perişan olduk. Mide şişiyor, glisemik indeks tepelere varıyor. Bu bir girdap. İlk soruyla başlayayım hocam. Ramazan, kalbe şifa mı? Şimdi Mevlana'nın güzel bir lafı var. Diyor ki, dün dünde kaldı cancağız. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ramazan'la ilgili o kadar çok şey konuşuyoruz ki aslında. Biz en çok kalp krizlerini, en çok embolileri, en çok şeker krizlerini maalesef iftardan 30 dakika ile 1 saat sonra görüyoruz. Bu kadar önemli. Bilinçsizlik mi, yanlış beslenme mi? Şimdi Ramazan'da tutulan oruç aslında burada ateist bile olsanız, inançsız bile olsanız bilin diyor ki Ramazan'da tutulan oruç kalbini onarıyor, vücudunu onarıyor, vücudunu tımar ediyor. Tansiyon hastasının tansiyonu düşüyor, şeker hastasının şekeri düşüyor. İnsülin direnci geriye geliyor. Aslında o kadar güzel bir şey. Damarların içindeki tahribat onarılıyor. İltihap azalıyor. İnsanoğlu ne yapıyor biliyor musun? Sanki bunu bilmiyorumcasına kıtlıktan çıkmış gibi iftarda hurra deyip saldırıp birden yemek yiyorlar. Sonra ne oluyor? Vücut dengesi. Mide şişiyor. Glisemik indeks tepelere varıyor, şekerin yükseliyor, birden gözün kapanıyor ve uykun geliyor. Bu bir girdap. Sana bir anımı anlatayım. Tuhaftır, belki senin ailende de görmüşsündür. Eskiden ben çocukken oruç tutardım, iftarı dört gözle beklerdim. İftar olduğunda mutlaka soframız dolu olurdu. Zaten bu da ayrı bir konu. Ramazan'ın en büyük fazileti paylaşmak. Yaşlı amcalar ya da dayılar, dedeler iftar okunur. İşte besmeleyi çeker, duamızı eder, suyu içer, bir tane de hurma alır ki o hurma ne kadar faydalı. İçinde magnezyum var, potasyum var. Tabii 25 tane hurma değil, bir tane, iki tane. Sonra bir tabak çorbasından yer, ayağa kalkarlardı. Ben de dedim ki ya bunlar ne yapıyor? Hadi arkadaşlar camiye, namaza giderlerdi. Ben şaşırırdım. Ya güzel yemekler duruyor, anacığım yapmış öyle güzel yemekler. Gel bunları ye. Soğuyor yemekler. Ama ne varsa eskilerde var işte. Camiye gider namaz kılarlar, gelirler. Sonra ikinci ana yemeğe başlar ve devam ederler. Çünkü kalbi yormadan. Bakın Ramazan'da yiyeceğiniz yemeği ikiye ayırmanız tıbben ve yayınların anlattığı kadarıyla çok faydalı. Hocam, miden gün boyu zaten böyle kalmış. Birden şişirdik. Harala gürele yedik. O sıcacık pideler, ah o pideler. O pideler özellikle şeker hastalığında, insülin direnci olanlarda otomatikman şekeri yükseltiyor. Onu da mesela kıvamında yiyeceğiz. Tabii ki pide yemeli. Pide yemelisin. Avucun kadar ye. Rahmetli annem sahurlarda genelde Anadolu, babam hep bir çuval un alırdı ki eskiden unlar ata tohumuydu. CS buğdaydı, daha sağlıklıydı. Bir şey denen bir şey var. Böyle hafif kızartır. Evet, evet. Kimisini kıymalı yapar, kimisini sade yapar. Hatta ona çiğ börek diyorlar herhalde, benzerini diyorlar. Ona et koyunca da çiğ börek evet. oluyor. Ya inanamazsın. Biz yerdik. Çünkü ertesi gün çay ocağında çalışırdım. Ya ben çok acıkacağım. Habire yiyeyim. 4 tane, 5 tane, 6 tane yerdim. Ağustos'un sıcağında hiç oruç tuttun mu? Tuttum. O Ağustos sıcağında bir de ben çay götürür getirdim. Garsondum 10, 11, 12 yaşında. Bir susardım.
Annemi çağırdım. Anne, yaktın bizi, yedirdin bize o bir şeyleri, perişan olduk. Bir de Ramazan'ın en büyük faziletlerinden bir tanesi gerçekten nimetin kıymetini bilmek. Bak şu anda İstanbul'da susuzluk ve kuraklığı konuşuyoruz. Hiçbir siyasetçi çıkıp da ya bu suyu idareli kullanın kardeşim, bak bu su olmazsa yaşayamayız, su medeniyettir diyoruz ya. Ramazan'da tornacı Mahmut ustamız vardı. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Ben Ramazan'da acayip susardım. Onun böyle merdiven altında böyle karanlık bir yerde bir musluğu vardı. Giderdim onu açardım. Başımı yıkardım, yüzümü yıkardım. O su sanki dağlardan gelen pınar kaynağı gibiydi. İnanılmaz derecede soğuktu. Her defasında derdim ki iftarımı açayım, ilk işim buradan kana kana su içmek olacak derdim. Tabii bu arada eve giderdik, evde iftarı açardık, unuturdum. Ramazan'dan sonra o musluğun başına geldiğimde o sihir ortadan kalkar. O su aslında sıcacık normal bir terkos suyuymuş meğersem derdim. Yani biz nimetin, suyun, Allah'ın bize verdiği bütün imkanların farkına varıyoruz. İki, hani diyorlar ya tok açın halinden anlamaz. Antalya'da öğrenciydim, tıp fakültesinde öğrenciydim. Ramazan'da ortaya çıkan bir komşumuz vardı. Ramazan bitince kaybolurdu. Bir tane türbanlı bir teyzemiz. Her iftardan 10 dakika, 15 dakika önce kapımız çalar. Öğrencisiniz. Öğrenciyiz. Biz de işte karınca kararınca bir ev arkadaşım var. Beraber yemek yapıyoruz. Kadıncağız gelir. Ben mesela tarhana çorbasını ilk o teyzeden öğrendim. Bizim kültürümüzde tarhana Doğu Anadolu'da pek içilen bir çorba değil. Tercih edilmez. Teyze herhalde Egeliydi. Getirirdi bir tabak tarhana çorbası. Yanında da mutlaka bir mantısı olur. Ama mantı dediğimde etli mantı değil. Böyle hamurdan bir mantı, sarımsaklı yoğurt ya da Ege yemekleri. İşte bamya. Ben mesela bamya hiç yememiştim o dönem. Tabii şimdi sağlıklı olduğunu biliyoruz. Gençken anlamıyorduk. Biz artık kadın her gün getiriyor. Biz de tabağını yıkayıp geri götüreceğiz. İçine mutlaka aldığımız tatlıdan koyuyoruz. Başka bir şey koyuyoruz. Ramazan biter. Biz bir daha o teyzeyi görmezdik. Her sene 3 sene boyunca biz o kadıncağız Ramazan'da ortaya çıkar. Ramazan'dan sonra kaybolurdu. Ramazan geliyor diye heyecanlanıyorum. Çünkü Hala var mı heyecan? olmaz mı? Çünkü Ramazan demek insanların bir araya gelmesi demek. Paylaşım. Paylaşım. Birçok şeyi, o maneviyatı. Şimdi sen normalde akşam yemeği yediğin zaman çocuğunun birisinin işi çıkıyor, öbürü gelmiyor, çocuklar büyüdü, işte başka bir sorun oluyor. Bazen tek başıma yemek zorunda kalıyorum. Ya da misafir gelirse şatafat. Yo. Ezandan önce herkes sofrada buluşuyor. Tanrı misafiri çok geliyor. Bazen biz davet ediyoruz, bazen davet ediliyoruz. Acayip güzel. İlk tuttuğunuz orucu hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyım? 7 yaşındaydım. Ya. Hatta orucu 2'de bozmak zorunda kaldım. Dayanamadım. Orucu yapmışsınız. Aynen. Yani o zaman annem dayanamadı, yedirdi ama inat ettim. Kadir gecesi tuttum. 24 Maşallah. tabii. Yani sabah sahura kaldırdılar. O gün tuttum. Sizin kalp konusundaki o engin görüşlerinizi herkes biliyor. Onları tabii konuşacağız. Ne yiyelim, ne içelim ama biraz da maneviyatınız çok yüksek, anılarınız çok iyi. Evet. Sizinle biraz maneviyatını konuşalım bu Ramazan'ın diyorum. Ramazan hani yediğimiz içtiğimizi konuşuyoruz ama Ramazan'da hani bu huzur da kalp ritmimizi etkiliyormuş. Doğru mu hocam? Kesinlikle doğru. Verdiğimiz Ramazan. Ramazan'ın. Ya şöyle düşün, bugün itikati olan bir insanın Kur'an-ı Kerim dinlerken tüyleri diken diken oluyorsa bu şu demek. Demek ki İbadetin kalp üstündeki etkisi. inanılmaz mutlu ediyorsa, o ses seni hakikaten mest ediyorsa, yaptığın ibadetin sonunda da ya şöyle düşünsene, normalde buz gibi bir ev, iftar saati sıcacık. Sıcak, ısınıyor. Buz gibi bir sessizlik ama iftar saati cıvıl cıvıl. Yani müthiş bir ambiyans, müthiş bir huzur, inanılmaz bir enerji. Yani o enerjiyi yaşamak lazım. Allah kimseyi sahipsiz etmesin. Ve yani ben herkesin inancına saygılıyım. İnanan insanlar tutamayabilirler. Ben mesela öyle insanlar biliyorum ki bunda annem de var.
Rahmetli annem hasta olduğu halde gizli oruç tutardı. Biz yasaklardık. Benim de babaannem 90 yaşındaydı ama. Çünkü bu insanlar, işte ben onlara hep derim, bak Kur'an-ı Kerim ya da inancın temeli aslında namaz kılmak. Namazını kılıyorsan orucu, bak ben hekim olarak sana diyorum ki tutamazsın. Hastaysan tutmayacaksın. Hastaysan Ama bir tut. engelin yoksa. Tabii ki bunun kolaylığı var. Ama o insanlar bunu ister alışkanlık de, ister koyu bir maneviyat de tutmadan durmadılar. Ölene kadar da tuttular.